Selam şekerlerim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hoş geldiniz. Bu aralar fark ettiğiniz üzere kanalda bir isim değişikliğine gittim. Çok fazla bir anlamı yok aslında. Beni nasıl yansıtabilir diye düşündüm ve böyle yansıtacağını düşündüm. Ve uzun bir süre böyle gitmesini planlıyorum. Bugün bir sohbet videosu çekeceğim. Bir şeyler konuşacağız. Ertelediğim, burada konuşmak istediğim, sizinle paylaşmak istediğim bazı düşüncelerim var. Onları paylaşacağım. Böyle bir video olacak bu. Şimdi sıcaklardan kaynaklı olarak benim video çekme performansım düşüyor. Çünkü bu mevsimi sevme olasılığı hiç olmayan bir insanım. Çok fazla uzatmayacağım bu mevzuyu. Çünkü konuştukça daha çok tiksiniyorum. O yüzden de kısa keseceğim. Mevsim düzelmedikçe, yani sonbahara doğru yaklaşmadıkça video sıklığım artmaz diye düşünüyorum. Ama hepsi geçecek. İnanıyorum, yani inançlıyım. Güneş erkenden batacak, çok geç doğacak. Bunların hepsine inanıyorum. Şimdi bu videonun tabii ki de en temel konusu, muhtemelen başlığa da yazmışımdır, telefon bağımlılığı. Neden bu başlığı alıyorum peki ana konu olarak ele? Çünkü yazın inanılmaz derecede boşluklar oluşmaya başladı hayatımda. Çünkü hiçbir şey yapmak istemiyorum. Sıcakta ventilatörün karşısına geçiyorum. Bir iş yapacaksam yani 2'ye 3'e bölüyorum. Evi süpürmek de dahil. Yani mesela 2 odayı süpürüyorum, bölüyorum. Sonra diğer 2 yeri süpürüyorum. Çünkü çok sıcak ve her yerimden terler akıyor. Gözlüğüme bütün terler damlıyor. Yani işkence gibi. Aynı şekilde çiftliğe gitsek orada iş yapmak işkence gibi. Hadi biraz estiği zaman idare ediyor. Oraya da gitmek istemiyorum. Çünkü o zaman da kedilerle oynuyorum. Alerjim tutuyor. Yani her şey bir kaos. Bir koşturmaca. Bir sıkılmaca. Bu mevsimle dair yani sevebileceğim hiçbir şey yok. Bu yüzden de en küçük boşlukta telefonu elime almaya başladım. Ve Instagram telefonumda vardı yine. Geçen sefer de söylemiştim sanırım bir videoda, Instagram vardı, yine silmiştim. Yine geçenlerde yükledim. O da yani kitap alma sıklığım düştüğü için mesela belirli dönemlerle kitap alıyorum. Geçenlerde de aldık. İndirimler vardı. Ama onun yerine de kitap çıkardım kitaplığımdan, belki aldığıma eşit sayıda hatta. Onu da şuradan anlayabilirsiniz. Toplam olarak kitaplığımdaki kitap sayısı 110. Benim 110 tane kitabım var. Bununla birlikte zaten hani ne kadar aslında çok kitap çıkardığımı, kitaplığımda ne kadar normal sayıda kitap olduğunu görebilirsiniz. Bu yüzden de kitap aldıkça çıkartıyorum elimden. Sayı hiçbir şekilde artmıyor. En sağlıklısı bu çünkü. Ve kitap alma sıklığım da azaldığı için hani internet sitelerinin her gün ne yeni çıkmış diye bakayım yerine Instagram'dan bakayım dedim, ama yani Instagram'da kitap hariç her şeye bakıyorum ve o Reels'lar gerçekten kusmuk. İçinde kayboluyorum ve bir daha çıkamıyorum. Gerçekten bir slot makinesi efekti var. Zaten bunun için tasarlanmış bir aplikasyon ve içinden çıkamıyorsunuz. Bu yüzden de yine kaldırdım onu ve artık çok fazla dondurup açtığım için bu ara 4 günlük ceza yemişim. Bugün 3.'sündeyim. 3 gün kaldı sanırım. Sonra yine dondurabileceğim. Ve daha kötü bir uygulama yok gerçekten. Onun dışında da telefon saatim mesela nereye çıktı? 6 saate falan çıktı ekran sürem. Bunun bazı günlerde 2-2,5 saati kitap okumaktı telefondan. Yani bunu arkadaşlarıma da göstermiştim sanırım. Telegram'a mı atmıştım? Arkadaşıma mı atmıştım hatırlamıyorum, ama sanırım Telegram'a atmıştım. Neyse. Yine de çok fazla, yani kalan 4 saatin yine ekran süresi olması ve telefonu günde 100 kere falan uyandırmış olmam. Çünkü bilmiyorum Android'de var mı da şeyde görebiliyorsunuz. iPhone'da görebiliyorsunuz ekranı bile kaç kere uyandırdığınız telefonu elinize alıp, ve korkunç sayılar yani. Ben çok fazla bu telefonla vakit geçirme olayını sevmediğim için böyle bir şey yaptığım zaman da kendimden soğumaya başlıyorum. Ve bunun içerisinde sadece Instagram yok, yani Telegram'a da sürekli bakıyorum. Sürekli Telegram'da vakit geçiriyordum. Ve bunun artık sağlıklı olmadığını fark etmeye başladım. Ki zaten böyle haftalardır falan düşünmeye başladım. Artık
Yani grupla ilgili sürem doldu mu? Yani vadesini doldurdu sanki. Discord gibi değil çünkü bazı şeyleri engelleyemiyorum. Bu beni rahatsız ediyor. İşte kelime engeli yok. Ne bileyim yani Discord'dan çok farklı bir yer Telegram ve Discord da açılmıyor. Hiçbir şekilde geri dönmüyor. Bu yüzden de Telegram'ı istediğim gibi kullanamadığım için oradan birazcık uzaklaşmaya karar verdim. Çünkü çok fazla vaktimi alıyor. Çok boş vakit geçirdiğimi düşünüyorum. Çok sevdiğim insanlar var içeride ama yine de ben vaktimi daha iyi bir şeye harcayabileceğimi düşündüğüm için oradan da biraz uzaklaşmaya karar verdim. Çünkü hayatımın çok büyük bir yerini kaplamaya başladı gündelik olarak. Gerek yok böyle bir şeye. Çünkü yapılabilecek çok daha fazla şeyler var bence. Bu 110 tane kitabın içerisinde 60 tanesi falan okunacak olan kitaplar. Ve bu 60'ı yani 70'e çıkarıyorum ben bu sayıyı. Çünkü reread yapmak istediğim yani yeniden okumak istediğim kitaplar da var içerisinde. Bu kitapları sakin bir şekilde kendi isteğime göre kendi doğrultusunda okumak istiyorum. Ve artık böyle damak tadımı çok iyi bildiğim için gerçekten çok 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 seveceğim kitapları alıyorum. Örneğin 13'ü Bağlamak kitabını çıktığı günden beri konusunu öğrendiğimden beri, geçen seneden beri gerçekten seveceğim emindim. Ancak bir türlü okuma fırsatım olmadı ve okuduğum andan itibaren kitaba bağlandım. Yani bilmiyorum neden. Bilemezsiniz. Gerçekten bir ön yargı sevip sevmeyeceğinize karar vermek kitabı okumadan ama konusu size yardımcı oluyor ve doğru karar vermişim ve iyi ki almışım çünkü çok sevdim. Neyse bunu okuduklarım videosuna bırakmak istiyorum. Bu telefon bağımlılığından kurtulmak için aslında yapmamız gereken en önemli şey düşünceyi kafamıza oturtmak. Bu düşünce ne peki? Sıkılma izni. Yani kendimize artık sıkılma izni vermemiz gerekiyor. Hiçbir şekilde sıkılma izni vermiyoruz. Kendimize bir boşluk yaratma hissi vermiyoruz. Düşünme izni vermiyoruz. Yani her şeyi doldurma zorunluluğu hissediyoruz. Her boşluk dolmalı. Her boşlukta elimize bir şey almalıyız. Telefon, bilgisayar, herhangi başka bir şey. Ama bunların hiçbiri bize gerçekten katkı sağlayan şeyler olmuyor. Bu sıkılma iznini kendimize vermediğimiz için aslında dünkü versiyonumuzdan bir adım ileriye geçemiyoruz. Ve ben yerinde saymaya başladıkça yani kendim yerinde saymaya başladıkça öyle mi demem gerekiyor? Neyse doğrusunu anladınız. Sıkılmaya başladım kendimden. Kendimden soğumak istemiyorum. Çünkü kendimi geliştirebilecek potansiyelde ve dünkü versiyonumdan her zaman bir adım daha iyi bir versiyona gidebilecek kafada olduğum için buna kızdım ve kesin bir çizgi çekmeye karar verdim. Bu bir challenge değil, bu bir yarış değil, bu bir karar. Ve bir kere bu kararı vermiştim aslında ama sonradan vazgeçmiştim. O zaman böyle bir düşüncem yoktu. O zaman neyi neden yaptığımı da hatırlamıyorum. Yani Telegram'ı bırakacağım falan demiştim ama öyle geçti gitti. Neden de onu bile hatırlamıyorum. Ama bu seferki biraz daha içten gelen bir şey. Aynı şekilde Instagram için de öyle. Sanırım artık Instagram'ı tamamen bırakmam gerekiyor. Çünkü rahatsız edici bir boyuta geldi ve hiçbir faydası yok bana gerçekten. Gerçek arkadaşlarınızın zaten hayatınızda kalması için Instagram gibi bir şeye ihtiyacınız yok. İnsanlar sizi arıyor, size yazıyor. Gerçekten arkadaşınız olanlar. O yüzden de bunlara ihtiyaç duymuyorum. Çok da iyi yapıyorum bence. Ve hobi olarak kitap okumaya döneceğim zaman da bunun günlük rutine daha normal bir şekilde oturacağını düşünüyorum. Yani insanlarla sürekli bunu paylaşma isteği, işte sürekli yeniyi takip etme isteği, sürekli bu içeriği tüketme isteği de bitecek bir yerde ve bu hayatının normaline geri dönecek. Çünkü eskiden böyle şeyler yoktu. Eskiden gerçekten kitabı okurdun, keyfine bakardın ve hayatın devam ederdi. Ama gelişen bu teknolojik şeyler, yenilikler, sosyal medya bunu başka bir boyuta çevirdi ve kendimi dinlemek, kendime odaklanmak istiyorum. Bu yüzden de birazcık uzaklaşmak istiyorum. Yani telefonu elime aldığımda en azından oyalanabilecek şey olarak Sudoku'yu geri ekledim. Sudoku geçen sene benim kafamı çok fazla dağıtan bir şeydi ve çok rahatlatıyordu. O yüzden en azından telefonu elime aldığımda yapabileceğim şey olarak Sudoku'yu bıraktım. Ve onun dışında da bir şey bırakmadım. YouTube var. Kendi videolarımı kontrol etmek amaçlı ve başka sevdiğim videoları izlemek amaçlı YouTube'u bıraktım.
Ama ona da bir çare bulmak lazım, yani günlük kısıtlama gibi vesaire. Çünkü aslında gerek yok. Neden diyeceksiniz? Çünkü YouTube artık bana doğru düzgün video önermiyor. Önermediği için de izleyemiyorum ve YouTube'da gerçekten çok fazla vakit geçiremiyorum. Bu son haftalarda değil de son 1,5-2 aydır aslında olan bir şey. Hatta bunun önüne geçmek için arama geçmişimi, izleme geçmişimi de temizledim, bana yeniden temiz bir şeyler önersin diye hiç izlemediğim. Gene aynı şeyleri öneriyor ve çok can sıkıcı bir şey olmaya başladı. Bilmiyorum neden YouTube bu şekilde. YouTube'a da mı ara vermeliyim? Hani 1 ay 2 ay bir şey izlemeyeyim de bana yeni içeriği doğru düzgün sunabilsin mi durum? Yoksa çok fazla kanalı bana önerme diye işaretlediğim için mi bana artık bir şey öneremiyor, bilmiyorum. Bu da gerçekten can sıkıyor. Önümüzdeki zaman ne gösterecek bilmiyorum. 110 tane kitap, kendine odaklanma, böyle bir arınma. Bunlar beni bekliyor. Telefon bağımlılığı gerçekten vazgeçmesi çok zor bir alışkanlık ve hani aylarca yapmadım, bitti gitti diyemiyorsunuz. Yani geri dönen bir alışkanlık. Yani çok sinsice sizi etkiliyor. Sizin modunuzun düşük olduğu anda sizi yakalıyor ve o boşluktan içeri sızı veriyor. Sonra telefon elinizden düşmüyor. Ve sadece sizin yaptığınız bir şey değil bu. Bütün çevrenizde olan bir şey. Zaten mesela bir toplulukta insanlar bir arada oturduğu zaman 5 dakika sonra herkesin elinde telefonu görebiliyorsunuz. Bu artık normale döndü. Bence hala normal değil. Telefonu eline alan en son insan oluyorum bazen. Çünkü artık herkes o telefona bakıyor diye kendimi dışlanmış hissediyorum ve elime telefonu alıyorum. Ama buna da bir çare buldum. Yani kitap uygulamasını açmak ya da sudoku oynamak olacak bunların kaçışı. Kitap okumak telefondan güzel oluyor da daha güzeli Kobo'dan okumak. Ama yine de kaçış olarak bunları kullanacağım gibi gözüküyor. Video rutinim ne hale gelir, hiç bunun hakkında bir söz vermeyeceğim. Çünkü havalar bir şekilde gittikçe benim yine de çekim hevesimin değişeceğini ben düşünmüyorum. Değişmiyor da. Editlemesi ayrı bir şey, yüklemesi ayrı bir şey. Yüklerken yine hızlı oluyor da editlerken gerçekten yoruyor ve bu havada edit yapmak da bir zulüm. Hem bilgisayar için bir zulüm hem de benim için bir zulüm. Bu yüzden birazcık daha havaların serinlemesini bekleyeceğiz gibi duruyor normal rutinimize geri dönebilmek için. Evet, sizin de dertleriniz var mı bu ara kafanızı kurcalayan şeyler? Buraya kadar izlediyseniz aşağıya mutlaka yazın bence. Herkes videoları sonuna kadar izleyemiyor çünkü dikkat süremiz çok azaldı ve bunun en büyük sebeplerinden biri de sosyal medyadaki o kısa videolar. Neden TikTok dünyanın en çok para kazandıran aplikasyonlarından biri oldu? Bu yüzden. Neden herkes kendini TikToker zannediyor? Bu yüzden. Neden en güzel içerikler oradaymış gibi ya da Reels'lardaymış gibi zannediyoruz? Bu yüzden işte. Ve geri kalma korkusu bu kültürden dolayı her şeyi biz de kullanmalıyız zannediyoruz ama ben her şeyi kullanmamız gerektiğini düşünmüyorum. Bazen bazı şeylerden gerçekten uzaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. Kendi kendine kalabilmelisin, kendini dinleyebilmelisin. Dediğim gibi sıkılabilmelisin. Ve sıkıldığında hiçbir şey yapmamak normal olmalı. Yani gerekiyorsa uyu ama hiçbir şey yapmamaya çalış. Çünkü bu hayatında insanlığın gerçeği, her anını saçma sapan şeylerle doldurduğun zaman yani çöp kutusuna benziyorsun aslında. İçine böyle her şeyi atıyorlar. Ama bence çöpleri de ayrıştırmak lazım neticede diye düşünüyorum. Diyeceklerim bu kadar. Böyle küçük bir sohbet etmek istedim sizinle. Çünkü ben de video çekmeyi özledim, konuşmayı özledim. Ve güzel kitaplar okuyorum. Kitap okuma hobim hoş gidiyor. Bu saatten sonra daha da hoş gidecek. Çünkü kendi kafamı dinleyerek sakince yapacağım bu işi. Belki o zaman videolara daha iyi odaklanabilirim diye düşünüyorum. Çünkü planlama, düşünme, fikir çıkarma aşamaları daha rahat geçecek dikkat dağıtıcılar olmadığı zaman. Evet, görüşürüz.